So given all plasma domains travel in donuts, they have a toroidal form like a torus, a donut. Plazma alanlarının torus formunda oluşmalarının nedeni donut yani halka şeklinde yer değiştirmeleridir. And we can see some examples of these in physics today. Ve bunun bazı örneklerini fizik alanında yine görebiliriz. We know the effect of a magnet which has two opposite poles. Hepimizin bildiği gibi mıknatıstan bir örnek vermek gerekirse iki opozit yani iki zıt kutbu vardır mıknatısın. The reason why plasma fields choose to manifest their self in this profound toroidal form is Plazma alanlarının torus formunda oluşmalarının nedeni because they had to find a self-sustaining, self-organizing recursive geometry to optimize their survival energy. Kendi öz varlıklarını ve enerjilerini sürdürebilmek için yakalayabilecekleri en uygun formun kendi kendini düzenleyebilen, tekrarlayabilen geometrinin torus formu olmasıdır. Now I want to look at some basic fundamental forces of the universe to understand better. Bunu daha iyi anlatabilmek için evrenin bazı kuvvetlerinden bahsetmek istiyorum. Especially the two fundamental forces is centrifugal and centripetal forces. Bu kuvvetlerden en önemlisi merkezcil ve merkez kaç kuvvetleridir. So the centrifugal force is the force where things tend to go apart from each other. Merkez kaç kuvvetinde madde yani o enerji formu birbirinden uzaklaşır. It's like your washing machine when it starts turning, the clothes tend to stick to the outer layer, right? It's called centrifuge in Turkish. It's a centrifugal force. Tıpkı çamaşır makinesindeki santrifüj kuvvetinde olduğu gibi içindeki yıkanan eşyaların çevreye doğru itilmesi ve dağılması gibi düşünebilirsiniz bu kuvveti. And the centripetal force is where the charge is being sucked in to its center. Merkezcil kuvvette ise enerji merkeze doğru çekilir, emilir. As you can see, there are two different directional ways that the charge, the energy is being pushed. Burada da görebileceğiniz gibi enerjinin iki farklı şekilde itildiği örnekler var. And in the nature we also see, so we also call these implosion versus explosion. Aynı zamanda bu içe çekilme ve dışa patlamayı burada görebiliyoruz. So we see the implosive force, or we see implosion in places like black holes. İçe çekilen ya da içe patlayan bu kuvveti kara deliklerde görebiliriz. And in some forms like vortex forms. Ve bazı vortex yapılarında görebiliriz. We can see them in the water. Suda görebiliriz merkezcil kuvveti. And the torus field contains both of them. Ve torus alanı bunun her ikisine de sahiptir. Hem merkezcil hem merkezcil. Because at one side of it sucks in the charge or energy. Bir tarafında enerjiyi içine doğru çeker. While it spits out from the other side. Diğer tarafta bunu dışarıya doğru yayarken bunu yapar. So there's an animation that can help visualize how this happens. Ve bunu örnek olarak verebileceğimiz bir görselimiz de var. So the energy field on the torus rotates in a three-dimensional way. Torus formu üzerindeki enerji üç boyutlu bir şekilde hareket eder. So it is not only up and down. Sadece yukarı ve aşağı şekilde değil. And it's not only to the left and right or to the front or back. Sadece sağa ve sola, öne ve arkaya şekilde hareket etmez. It moves with spirals.
spiraller şeklinde hareket eder. As is seen in this animation. Bu animasyonda da görebileceğimiz gibi. We have Q&A afterwards. It splits out from the front, from the top, It depends on the poles. but here. In this animation, it is showing that Hvezda is coming. There's a centrifugal force at the top and the centripetal force at the bottom. Bu örnekte merkez kaç kuvvetine en üstünde, formun üstünde, merkezcil kuvveti de alttan gelecek şekilde görebiliyoruz. So this field is also it is apparent in the magnetic field of the Earth. Aynı zamanda bu kuvvetler dünyanın manyetik alanında da mevcuttur. And it doesn't appear in only one layer, Ve sadece bir katmanda değil, in multiple layers. Birden fazla katmanlarını görebiliriz, katmanlar halindedir. And this is specifically called a twister. Ve bunun özel ismi twister. Yes. So it's not only one surface, it has multiple surfaces. It is embedded within. Tek bir yüzeyde ve yüzeyde değil, birden çok yüzeydedir ve bunlar birbirinin içine geçmiştir, iç içe geçmiştir. There are many examples of the torus fields in the universe. I'll just give a couple of them because we don't have a lot of time. Evrende yine bu torus alanları ile ilgili verebileceğimiz birçok örnek var ancak bugün bunların sadece birkaçını üzerinden geçiriyoruz yetersiz zaman nedeniyle. And the magnetic field of the heart is also a torus. Aynı zamanda kalbin manyetik alanı da bir torus formundadır. So the magnetic field of the heart is a special field which is called the cardio-electromagnetic field, which helps the communication. Kalbin manyetik alanına kardiyo elektromanyetik alan olarak adlandırırız ve aynı zamanda iletişim. Evet, iletişimi kolaylaştırır. It's a specific communication. It's actually an energetic communication. Bu aslında enerjetik bir iletişimdir. So our heart, the heart is the strongest organ with the electromagnetic field in the body. Kalbimiz vücudumuzda yer alan en kuvvetli elektromanyetik alana sahiptir. The electric field of the heart is 60 times more than the electric field of the brain. Kalbin elektrik alanı beynimizin elektrik alanından 60 kat daha kuvvetlidir, güçlüdür. And the magnetic field of the heart is 100 times stronger than the magnetic field of the brain. Manyetik alanı da beynimizin manyetik alanının 100 katıdır. These are the two organs that are the highest in the organ order with the fields. Bu iki organ, beyin ve kalp, organ skalası içindeki en yüksek enerjiye sahip olan organlar. And where else? The DNA can have a toroidal geometry in some elevated forms. Ve DNA'nın da bazı yükselmiş formlarında yine torus formunda bir enerjiye sahip olduğunu görürüz. On the left, we see that the toroidal fields of the DNA are being pictured with the electron microscopy. Solda DNA'nın elektromanyetik alanının Elektron mikroskop mikroskop altında fotoğraflanmış halini görebiliyoruz. So, a researcher that I met last year, Glenn Ryan, has been experimenting on DNA structures for more than 40 years. Glenn Ryan 40 yıldan fazladır DNA'nın deneylerini yapar ve DNA sarmalları üzerinde çalışmaktadır. In his scientific articles, he proposes that the DNA helix can fold onto itself and forms what is called higher order structures, like a toroid. Glenn Ryan, bilimsel makalelerinde DNA sarmalının kendisi üzerine kıvrılabildiğini ve üst seviye yapıları olarak adlandırılan toroid
torus şeklinde benzer toroid yapılarını meydana getirdiğinden bahseder. Those tories, and they act as a transducer, converting subtle energy into conventional electromagnetic energy. Bu torus formu geleneksel süptil enerjileri geleneksel elektromanyetik enerjiye dönüştüren bir dönüştürücü gibi davranır. Because of the topology of the torus. Torus'un topolojisi sebebiyle. The toroidal shape of the DNA gives the function to act as an antenna and allows DNA to detect subtle energies in the environment. Bu torus formu DNA'nın anten gibi işlev görmesini ve çevresindeki yüksek seviyeli enerjileri de tespit edebilmesini sağlar. So in geometry, the torus form is like this. Geometrik olarak torus formu bu şekildedir. And I'm going to divide this torus form into two parts. Bu torus Like this. formunu bu şekilde ikiye ayırarak size göstermeye çalışacağız. So there are two curvatures on this torus geometry that are divided with colors. Bu formda iki torus eğrisi olarak görebiliriz, renklerle ayrılmış şekilde. So the white part is the positive curvature, Beyaz kısım pozitif eğridir. and the colorful part represents the negative curvature. Renkli olan kısım ise negatif eğri. So it is negative because the curvature is inwards. Negatif olmasının sebebi eğimin içe doğru olmasıdır. So in order to understand the torus fields, we have to understand these two divisions. Torus alanlarını anlayabilmek için bu ikisi arasındaki farklı ayrımları anlıyor olmamız lazım. And the negative curvature is this one that I just took out from this picture. Bu resimde gördüğümüz negatif eğri. So in physics, the catenoid is also called the negative curvature, Fizikte katenoid aynı zamanda negatif eğri olarak adlandırılır. and the catenoid was used to describe the function of transduction in wormholes for energy, higher dimensional energy, to influx into our 4D space and time with its unique topology. Fizikte katenoid, solucan deliklerinin kendine özgü topolojileriyle ve içindeki dönüştürücü fonksiyonu ile daha yüksek boyut enerjilerinin bizim 4 boyutlu zamanımıza, uzay zamanımıza akışını anlatmak için. And it's easier to see the both two forces that we talked about in this geometry. There is one part creates the centrifugal force, and the other part the centripetal force. Bu katenoidde gördüğünüz gibi üstteki kısımda merkezcil kuvveti, alt kısımda ise merkez kaç kuvveti gözlemleyebiliriz. And Glenn Ryan, in his article Biological Effects of Quantum Fields and Their Role in the Natural Healing Process, Glenn Ryan, kuantum alanlarının biyolojik etkileri ve şifa süreçlerindeki rolleri adlı makalesinde explains the toroidal fields in relation to biofields, free energy devices, and healing processes. torus alanlarının biyo alanlarla serbest enerji aygıtları ve şifalanma süreçleriyle ilişkilerini anlatmaktadır. And Glenn Ryan proposes that a biofield is composed of at least 3 layers comprising force fields, potential fields, and quantum fields embedded within one another like a twister. Glenn Ryan, biyo alanları, güç alanları, potansiyel alanlar ve kuantum alanlarından oluşan birbirinin içine bir twister gibi geçmiş en az 3 katmandan oluştuğunu öne sürer.
we are talking about the energy body here. Ve burada biz enerji bedeninden bahsediyoruz. The model further proposes that healing information Bu modelin daha da ötesinde şifa enerjisi originates from a higher dimensional source and is transformed into biologically usable electromagnetic energy as it propagates through the layers of the biofield. Bu modelin daha da ilerisinde şifa bilgilerinin daha yüksek boyut enerji kaynaklarından doğduğunu ve biyo alanların katmanlarında yayılması sırasında biyolojik olarak kullanılabilen elektromanyetik enerjiye dönüştürüldüğünü ifade eder. Can you say the English of that again? Sure. So the model that Glenn Ryan proposed says that the healing information originates from a higher dimensional source and is transformed into biologically usable electromagnetic energy as it propagates through the layers of the biofield. And what interprets that information? Our bodies? Yeah. The DNA. DNA. The DNA. DNA's Torus. So yeah, it's a little bit too much physics, I know, but it just helps us understand the function of the torus fields technically. Bu biraz fazla fiziksel bir bilgi gibi gelse de, fizikle ilgili bilgi olsa da torus formlarının teknik olarak enerjiyle ve biyolojiyle bağlantısını aslında anlatıyoruz. And many important thinkers, scientists have worked on torus forms, which are also called self-embedding or scale invariant. Birçok bilim insanı da aynı zamanda torus formlarının kendini kapsama ve Ölçek değişmesi. ölçek değişmesi özelliğinden de bahseder. And those scientists include Tesla, Walter Russell, Victor Schauberger, Bu bilim adamları arasında Tesla, Walter, Schauberger, and we can also add Dan Winter to this ve as aynı well. zamanda Dan Winter da bu bilim insanları arasındadır. And those we also see those torus fields in the is in the form of photons. Bu güç oranlarını aynı zamanda fotonların formunda da görebiliriz. Photons travel in donuts technically. Fotonlar da donatların içinde, yani torus formları içinde yer değiştirir teknik olarak. And I'm not going to go further in the physics here. I'll continue with the alchemy part now. Burada fizik bilgilerine daha fazla girmeyeceğim ama simya ile devam And we'll ediyoruz. see how this connects to alchemy in a specific way. Ve bunun simya ile nasıl özel bir bağlantı kurduğunu görüyor olacağız. So basically we can call alchemy, actually alchemy is a very big science that one can study a lifetime and then he would still not cover it all. Simya bilimi aslında bir kişinin bütün hayatı boyunca çalışabileceği, üzerinde çalışabileceği ve tamamına asla hakim olabileceği bir bilimsel bir alan. We can call it an art of transformation. Bir dönüştürme sanatı Dönüşüm sanatı olduğunu, olduğunu. dönüşme sanatı olduğunu söyleyebiliriz. And we can talk about three different subjects of transformation. Ve bu dönüşümün 3 farklı fonksiyonundan bahsedebiliriz konusundan. First, there's the transformation of the self, Öncelikle kendi dönüşümümüz and then there's the transformation of the metals, ve metallerin dönüşümüdür. and then we can also talk about the transformation or transmutation of the society. Ve aynı zamanda toplumun da dönüşümü simyanın içindedir. So very basically, I would like to give you a couple of basic concepts about alchemy. Size şimdi simya ile ilgili bazı temel kavramlardan bahsediyor olacağım. So the scope of alchemy includes Alkeminin yani simyanın kapsamında chemistry, metallurgy, physics, medicine,
metalürji, fizik, medicine, ilaç, yani Astrology, mysticism, spiritualism, art, spiritüel spiritüellik, sanat gibi and many more. konular vardır ve bunların dışında birçok konuda buluşur. Actually, alchemy is the science of ontology. It's the study of the being. It's the study of everything, we can say. Aslında simya varlığın yani varlıkların bilimidir. Yani her şeyi bilimidir diyebiliriz. And we can give some examples about the famous alchemists here. Ve bazı ünlü alkemist, simyacılardan örnekler vermek gerekirse I have included here Hermes Trismegistus, Ibn Sina, Paracelsus, Isaac burada Newton, görebileceğimiz Kepler, Hahnemann, isimler yer alır. Bu örnek Queen Elizabeth, arasında. Dr. John Dee, Sir Edward Kelly, Nicholas Flamel, Saint Germain, and we should definitely add here Wizard Bridges as well, and yeah, many more people. Ve bu birçok insanda aynı zamanda var. Before, all the today what is called scientists were alchemists in the Middle Ages or before. Orta Çağ'da ve daha öncesinde bilim insanları aslında bir çeşit simyacıdan oluşur. Simyacılar. But the definition changed over time. Ve bunun tanımı ancak zaman içinde değişti. So, Prague is a special place that is also considered to be the center of alchemy in Europe, especially in the Middle Ages, late Middle Ages. Prag özellikle ileri orta çağlarda simyanın merkezi olarak bilinen bir şehirdi. Prague and Bohemia. Prag ve Bohemia bölgesi özellikle. It's not a short subject that one can cover in like half an hour. Bu yarım saat içinde tamamını anlatabileceğimiz bir konu değil. But I just want to point out a couple of nice examples about Prague being in the center of alchemy. Burada Prag'ın simyanın merkezi olmasıyla ilgili birkaç örnek veriyor olacağız. And Eliška is definitely more, has more information and knowledge than I do. Alişya'nın bu konuda benden daha fazla bilgisi var. So, one of the things that I have learned in the past years is that the Charles IV, the emperor of the Holy Roman Empire, Bu geçtiğimiz zamanlarda öğrendiğim önemli bilgilerden birisi 4. Charles yani Kutsal Roma İmparatoru olan 4. Charles started a project on the 14th century. 14. yüzyılda bir proje başlattı. I think I translated it as the unification of the wisdom of alchemy in Prague. Would that be accurate? Yani bunu bilgeliğin birleştirilmesi, Prag'da Simya bilgiliği, simya birleştirilmesi bilgeliğinin projesi. birleştirilmesi olarak tanımlıyorum. So he sent out a call to all the thinkers of the time, all the philosophers, all the mathematicians, all the alchemists to come to Karlstein Castle and do their works freely and openly. O zamanda yaşamış olan kendisi 4. Charles, o zamanda yaşamış olan bütün matematikçi, fizikçi, simyacı ve astronomik bilimleriyle uğraşan bilim insanlarını kendi şatosunda çalışmaları için açık bir davetle çağırmış. And then, of course, many of the thinkers, philosophers, and mathematicians, or alchemists, artists at the time, they joined, they received the call and they came to Karlstein Castle and they were doing their works there. O zaman yaşayan birçok filozof, bilim insanı gibi kişiler onun çağrısını duyarak bu şatoya gelip onunla birlikte çalışmışlardır. And this project was only one of the small details that helped Prague become one of the major centers. Bu proje Prag'ın o dönemdeki simya merkezinin olmasına sebep olan nedenlerden sadece bir tanesiydi. There are definitely many more information and reasons to that.
Yani Fransilya merkezi olmasında aslında birçok başka nedenleri ve bilgilerde vardı. And there's a very famous composition called Opus Magnum, which was collected with the artwork that was done during that era in the Karlstein Castle. Bu Karlstein şatosunda o dönemde yapılmış olan birçok sanatsal faaliyeti ve diğer çalışmaları kendisinde toplamış olan Opus Magnum adlı bir kompozisyon çalışması vardı. And the Opus Magnum artwork has been used to describe personal and spiritual transmutation in the Hermetic tradition. Opus Magnum, hermetik gelenek içindeki birçok sanatsal çalışmayı ve diğer çalışmaları kendinde toplamıştır. Many places in Prague, be it castles or cathedrals or churches, have been built specifically on some energetic lines. Prag'da yer alan birçok kilise, katedral gibi yapılar belli enerji noktaları üzerine yapılandırılmıştır. I learned some of this information from Eliska 3 years ago. Bu bilgileri bazılarını 3 yıl önce Eliska'dan edindim. And I also found an interesting information during my trip to Kutna Hora. Aynı zamanda Kutna Hora'ya yaptığım gezi sırasında da bazı ilginç bilgiler aldım. And I saw a big painting in a church in the Assumption of the Virgin, the Church of the Assumption of the Virgin. Bu örnek çok Meryem Ana'nın varsayımı kilisesinde karşılaştığım bir şey bu, tablo. Bir tabloda bu örneği görüyoruz. And in this painting, I don't know if you have any information on this or if you have seen this before, but I was told that while they were constructing the town, I think that was around 12th or 13th century, those architects are meeting with the king here and Sanıyorum ki bu şehrin kurulması sırasında yani Prag'ın tüneller Did you say tunnels? no, not tunnels, I didn't say tunnels. Şehrin kurulması sırasında yapılmış bir. The architects are meeting with the king here. Burada gördüğümüz mimarların kralla buluşması. And there is a document that is passed either from the king to the architects or from the architects to the king. Burada gördüğümüz dokümanı kral mimarlara veriyor ya da mimarlar krala veriyor. And in this document, you can clearly see the geometric lines of where the churches are going to be built exactly. Bu dokümanda çok net olarak kiliselerin hangi enerji noktaları üzerinde kurulması gerektiği gibi bir bilgiyi görebiliyoruz. And then I want to check if there is any resemblance of the current position of the churches. So I checked it just with the map that I have, and they fit perfectly. Ve bunu bu dokümandaki bilgilerle Prag haritasını karşılaştırdığımda Kutna Hora haritası. This was in Kutna Hora. Kutna Hora, It's a town Kutna Hora kasabası. next to Prague. Daki yapılmış olan kilise yapılarının konumlarını bu dokümanla karşılaştırdığımızda You can see that the geometry matches perfectly. It's exactly the same. geometrinin aynen oradaki dokümandaki gibi aslında kiliseleri konumlandırdığını tam olarak görebiliyoruz. And I also saw some golden ratio proportions in the geometry here as Ve well. buradaki geometri içinde de altın oranları da görebiliyoruz aslında. Another very interesting fact that I learned from Eliska is that, I'm sure she's going to mention it to us either today or on Monday, is that there's this winter solstice connection line between Prague and Jerusalem. Elişka'dan yine aldığım çok enteresan bilgilerden birisi de kış gün dönümü bağlantısının Prag ve Kudüs arasında çok net bir şekilde olduğu. So what happens is that on the 21st of December, 21 Aralık'ta the sun rises in Prague exactly on the above Jerusalem. Prag üzerinde yükselen güneş tam olarak Kudüs'ün
believed that the energy was carried from Jerusalem to Prague. Zannediyoruz ki enerji Kudüs'ten Prag'a doğru bu şekilde taşınıyor. And they have built some churches on this line, exactly. Ve bu çizgi hat üzerine de gerçekten kiliseler inşa edilmiştir. One of them that we will see during our walking Prague tours Bunlardan, bu kiliselerden, inşa edilen kiliselerden göreceklerimizden bir tanesi is the Romanesque rotunda, which was built on the 12th century, beginning of 12. the 12th. yüzyılda inşa edilmiş olan Romanesk Natura. Rotunda. 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 It is exactly on that line, Tam olarak bu çizginin üzerinde. and also it is on the magnetic crossings. Ve aynı zamanda Ya, manyetik kavşaklar üzerinde de yer alır. Bu mekan. We also see that in the four-way mixing, dörtlü dalga kavuşumu fiziğinde de bunu görüyoruz. So we have been talking in some of our conferences, lectures, that many of the churches or cathedrals or ancient temples have been built on magnetic crossings. Ve birçok katedralin ve kilisenin de aslında yine bu manyetik alanlar üzerinde Kesişme noktaları kesişme üzerinde. noktaları üzerinde yer aldığını görebiliriz. Yeah, it's a scientific subject. I'm not going to go into that because we don't have much time for this now. Çok fazla zamanımız olmaması sebebiyle bu konudaki çok bilimsel detaylara girmiyor olacağım. But I would like to give you the information that people who were building those structures, they had access to esoteric information and esoteric talents. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu yapıları inşa eden kişilerin ezoterik bilgilere ve ezoterik yeteneklere sahip oldukları gibi bir bilgimiz var. And so tomorrow we will be going to the Star Summer Palace. Yarın Yıldız Yaz Sarayı'na gidiyor olacağız. And Star Summer Palace is also located on magnetic lines, ley lines. Yaz Sarayı da bu yerde aynı zamanda L hatları yani manyetik kavşaklar üzerinde yer alan bir yapıdır. So 2 weeks ago we had a conference in Bodrum about the ancient science of the science of ancient temples, sacred science of ancient temples, and Tara was with us in that seminar. Tara, do you remember the specific qualities of the temples that they have, especially during those eras?